Merhaba dostlar, ben Ozan. Yine benden bayağıdır beklenen bir seriyle beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber 120 FPS veren en iyi oyuncu telefonlarını inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, videoda herhangi bir sponsorluk yok. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsin. PUBG, Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunlarda 120 FPS veren telefonları inceleyeceğiz. Burada özellikle bazı sözde teknoloji sitelerinde 120 FPS veriyor diye pazarlanan cihazlar var. Aynı şekilde YouTube'da da 120 FPS veren telefonlar diye araştırırsanız o videolardaki pek çok telefon sadece 90 FPS destekli. Yani 90 FPS veren X6 Pro gibi cihazları 120 FPS gibi gösteriyorlar. Onlara dikkat edin. Normalde 120 FPS destekleyen çok fazla cihaz var. Fakat ben alınması en mantıklı, fiyatına oranla en iyi cihazlardan bahsedeceğim. 90 FPS veren uygun fiyatlı telefonlar için de ayrı bir video gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer video beğenilirse ben de serinin devamı için gerekli motivasyonu almış olurum. Ayrıca bu telefonların hepsinin detaylı incelemeleri, bazılarının da uzun kullanım testleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Şimdi hiç uzatmadan 120 FPS veren en ucuz telefonumuza başlayalım. Fakat ben alınması en mantıklı, fiyatına oranla en iyi cihazlardan bahsedeceğim. 25.006 performans anlamında rakipsiz ve benim de favorilerimden Poco F6'yı görüyoruz. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Şimdi Ozan, F6'nın en büyük olayı ne derseniz, burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S Gen 3 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Poco F6 ile PUBG'de akıcı grafikler 120 FPS'te rahatlıkla oynayabiliyoruz. 1 saat 2 saat aralıksız şekilde PUBG oynadığımızda herhangi bir kasma, donma, lag problemiyle de karşılaşmıyoruz. Gerçekten oldukça keyifli bir deneyim veriyor. Çünkü hem 8S Gen 3 hem 120 Hz AMOLED ekranıyla tepkisellik anlamında da çok iyi bir deneyim alıyoruz. Zaten oyuncular için de hem fiyat performans olarak hem de genel piyasayı düşündüğümde en mantıklı telefon. Poco F6 gerçekten bir amiral gemisi performansını rahatlıkla veriyor. Bu fiyat bandındaki bir cihazda 120 FPS'i çok net bir şekilde alabilmek önemli bir artı. Ve sadece oyun içinde düşünmeyin. Menüde, arayüzde, uygulama performansları da Xiaomi 14 gibi güncel bir amiral gemisinden farksız bir konumda. Yani bu noktada güçlü ve uzun ömürlü bir telefon istiyorsak Poco F6 gerçekten gayet mantıklı. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada hem tek elle kullanımı kolay, ince, hafif bir cihaz hem de 120 FPS veren en ucuz telefon S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. PUBG'de HDR'da 60 FPS'i çok rahat bir şekilde verebiliyor. Düşük ayarlar 120 FPS'te rahatlıkla oynayabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. 3900
mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. 3. sırada sadece performans değil, benim için ekran kalitesi de birinci öncelik diyorsanız 30.000 bandının en iyisi Poco F6 Pro. F6 Pro'ya baktığımızda açıkçası X6 Pro'dan aşina olduğumuz çok yakın bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kamera modülü, kasa yapısı ve genel hatlarıyla X6 Pro'nun daha geliştirilmiş bir versiyonu önümüze çıkıyor. 6.67 inç QHD yani 2K'nın üstünde bir ekranı görürken 120 Hz tazeleme, 5 milyona bir kontrast oranı, Dolby Vision gibi desteklerle de beraber geliyor. Burada parlaklık olarak da 4000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Yani hem kapalı ortamlarda hem de dışarıda güneşli havalarda kullanırken ekranı görmekte herhangi bir problem yaşamayacağız. Poco F6 ile performans olarak neredeyse hiçbir farkı yok. 12 GB RAM, 512 GB depolama ile gelirken UFS 4.0 depolama biçimiyle de karşılaşıyoruz. Burada uygulama açılışları, yükleme hızları açısından da gayet tepkisel ve hızlı bir cihaza beraberiz. Oyun tarafında PUBG'de 120 FPS ve diğer tüm yüksek grafikli oyunlarda Genshin Impact olsun, Call of Duty Mobile'de en yüksek ayarlar 60 FPS'te rahat rahat oynayabiliyoruz. Ve sadece oyun için değil, telefonu alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız da 8 Gen 2 oldukça verimli ve en az 4-5 sene üst seviye performansını koruyacak bir işlemci. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.6 diyaframla geliyor. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Buradaki en önemli kısım 4K 60 FPS ve şu ana kadar F serisinde de video performansında en beğendiğim cihaz. 5000 mAh batarya, 120 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıkacağını da söyleyeyim. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görürken yüz tanıma özelliği ve ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 4. sırada Samsung alacağım ama ben S23 alıp batarya problemi yaşamak istemiyorum diyorsanız yine kompakt yapısı, kaliteli kasası ve 120 FPS desteğiyle S24 çok mantıklı. Tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yoran bir cihaz değil. Bu noktada kompakt amiral gemisi olmasının avantajını kesinlikle hissediyoruz. Ekran tarafında da çerçeveler daha ince. 6.2 inç dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Yani ekranı kullanırken kullandığımız uygulamaya, yaptığımız işe göre ekran tazeleme hızını otomatik olarak ayarlıyor ve herkesin kafasındaki soru işareti işlemcisi. S24 Ultra'da 8 Gen 3 varken S24'te Samsung'la AMD'nin ortak üretimi Exynos 2400'ü görüyoruz ve S24 ile FPS drop'u stabilite kaybı olmadan rahat rahat oynayabiliyoruz. S24'ün 120 FPS PUBG performansı gerçekten başarılı. Bu video deneyim üzerine olduğu için teknik detaylara girmeyeceğim. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraflarda halen genel renk dengesi biraz fazla canlı. Fakat iPhone 15 dışında diğer rakipleriyle kıyasladığımda S24 fiyatının zirvesinde. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor ve son sırada kamera, performans ve batarya yönünde de bir amiral gemisi düzeyinde ama 50.000-60.000'e çıkmak istemiyorsam Xiaomi 14T Pro oldukça mantıklı. Kasanın malzeme kalitesinin üst seviye olması güzel olmuş. Ekran kısmında 6.67 inç OLED Full HD Plus 144 Hz bir tazeleme ile geliyor. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var. Ekrandaki renkler, kontrast oranı ve renk başarımı tarafında da gayet kaliteli bir ekranla beraberiz. Ve bu ekranın en önemli noktası 4000 nit maksimum parlaklığı ve donanım tarafında Android dünyasının en güçlü işlemcisini yani Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz. Ve bu işlemcimize 12 GB LPDDR5X en performanslı RAM'ler, UFS 4.0 512 GB depolamada eşlik ediyor. Donanım anlamında kendi fiyat bandının en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve oyun tarafında PUBG, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlarda 120 FPS'te rahatlıkla oynayabiliyoruz. Yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ve genel olarak
donanımına baktığımda şu anda Xiaomi 14T Pro en güçlü cihazların başında geliyor. Bu telefon oyun tarafında başarılı olduğu kadar benim oyunla çok işim yok ama güçlü ve uzun ömürlü bir telefon istiyorum diyorsanız da gayet mantıklı bir seçenek. Ve 13T Pro'ya oranla sadece işlemcide gelişmedi. Burada kamera tarafında da ciddi geliştirmeler görüyoruz. Ana kameramızda 50 megapiksel Leica'nın Sumilux lensi kullanılmış ve f1.6 diyafram, tabii ki OIS ve bunun yanında Xiaomi'nin 14T Pro'ya özel geliştirdiği Gemini AI teknolojisiyle de birlikte geliyor. Bu sayede hem fotoğraf hem de video kısmında yapay zeka desteğiyle birlikte sonuçlar çok daha iyi diyebilirim. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kameramızda yine Leica'nın 50 megapiksellik telefoto kamerası. Video tarafında da arka kamerayla beraber 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS desteğimiz var. 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. 120 Watt'la beraber telefonumuzu sıfırdan 100'e yaklaşık 20 dakikada tam olarak doldurabileceğiz. Yazılımda da Android 14 ve HyperOS ile gelirken 4 yıl boyunca güncellemeleri alacak. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani favorilerimden bahsedeyim. Bütçem 20.000 bandında ve benim birinci odağım performans ve ekran kalitesi ise bu noktada kesinlikle Poco F6'yı alırdım. Çünkü sunduğu oyun deneyimi bir S24'ten, Xiaomi 14T Pro'dan farksız konumdayken ekran kalitesi, arayüzde, menüde, genel deneyimi düşündüğümde de bir amiral gemisini aratmayacak seviyede ve küçük ekran, telefonu tek elle kullanmak gibi bir beklentiniz yoksa oyun ve performans için 20.000'den 30.000'e kadar alınabilecek en mantıklı telefon. Bütçem 25-30 bin bandında ve kompakt, tek elle kullanımı kolay. Aynı zamanda kamera olarak da beklentim yüksekse S23 hem oyun için hem de kamera anlamında ciddi anlamda ayrışıyor. Fakat benim kamerayla çok işim yok. Ekran, batarya ve performans olarak alabileceğim en dengeli oyuncu telefonunu istiyorsam da Poco F6 Pro bu noktada en mantıklısı. Çünkü bu fiyatlarda QHD Plus çözünürlük, 526 ppi piksel yoğunluğu ve 4000 nit maksimum parlaklığı bir arada sunan başka hiçbir telefon yok. 35.000 bandında da batarya performansı olarak beni gün içinde yarı yolda bırakmasın. Aynı zamanda hem kamera deneyimi hem de güncelleme desteğiyle en iyisi. S24'te genel deneyimde daha dengeli bir telefon istiyorsanız mantıklı. Bütçeyi biraz daha zorlayabiliyorsam, performans ve kamera olarak en üst seviye deneyimi istiyorsam Xiaomi 14T Pro gerçekten mantıklı. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda herhangi bir program kullanmadan işlemcinin direkt olarak optimize geldiği, direkt olarak 120 FPS destekleyen en iyi telefonlar bunlardı. Ve bu telefonları sadece oyun içinde düşünmeyin. Çünkü bir telefonun oyun performansı ne kadar iyiyse günlük hayattaki deneyimi de bir o kadar artıyor. Yani bu noktada telefonu alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız da bu cihazlar gayet mantıklı. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu serinin devamı 90 FPS içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.